Merhabalar, bugün ramen yapıyoruz. İşe yine her zaman olduğu gibi malzemeleri sayarak başlayalım. Ramen bir sokak lezzeti olduğu için tek tavada pişer. Ben wok tava kullanacağım bunun için. Protein olarak tavuk eti kullanacağım ve tavuk etinin de göğüs kısmını seçtim. Biraz yavan bir et olduğu için ve kurumaya da müsait olduğu için bir parça marine ediyorum şu anda eti. Renkli biberler kullanacağım. 3 renk tercih ettim. Daha renkli, daha cıvıl cıvıl olmasını sağlıyor yemeğimizin. Çin lahanası kullanıyoruz. Çin lahanasını ben daha önce dolapta bulundurduğum için buzluktan çıkardım. Ama siz taze kullanacaksanız 2 kişilik porsiyonda 2-3 yaprak yeterli olur ve onları ince ince jülyen doğrayacaksınız. En önemli malzemelerinden biri yeşil soğan. Ben yine yeşil soğanları da bir 5 santim uzunluğunda jülyen doğradım, hazırladım. Sarımsak kullanacağız bundan ayrı olarak. Et suyu mutlaka kullanacağız ve soya kullanacağız. En sonunda üzerine haşlanmış yumurta koyacağız. Ben bu yumurtaları önceden dolaptan çıkarttım ve oda sıcaklığına getirdim ki haşlanırken çatlamasınlar. Şimdi bırakalım yumurtalar haşlansınlar. Biz de doğrama işlerine geçelim. Doğrama işlemini her zaman olduğu gibi pişirme sırasına göre yapıyoruz. Ben bugün ramenin üzerine proteini ayrı koymak istediğim için ondan başlamayacağım ama normalde proteinden başlanır. Jülyen kesilir. İlk olarak tavada bir miktar yağda kavrulmaya başlanır. Ama ben ikinci sıradaki ürünle başlayacağım. Doğrudan beyaz ilk olarak Çin marullarını tavaya koyuyorum. Çünkü baktığımızda pişme süresi en uzun olan o. Biraz zeytinyağı ekleyelim üzerine. Şöyle bir yarım çay bardağı kadar zeytinyağı yeterli olur. Ve açalım. Kavrulmaya başlasın. O olurken de biberleri doğrayalım. Ben 2 kişilik tarif için farklı renkte yarımşar Kaliforniya biberi aldım. 2 tane de normal yeşil köy biberi aldım. Bunları jülyen ince ince doğrayacağım şimdi. Sarımsakları da ince ince dilimleyelim. Doğrama işlemlerimiz bitti. Tabii ben her şeyi önceden hazırladığım için doğrama işlemleri bitti. Bir parça kavurduktan sonra yeşil soğanı ekleyelim. Şimdiden şahane kokuyor. Yeşil soğanları da bir 5 dakika kadar kavurduktan sonra biberleri ekleyelim üzerine. Biberleri, bu da amacımız biberleri pişmiş hale getirmek değil, sadece şöyle bir yağ göstermek. 2 dakika kadar kavurmak yeterli gelir. Çünkü biberlerin en sonda, yerken biberlerin biraz diri gelmesini istiyoruz. Şimdi baharatını ekleyelim. Kişniş, çok az. Yarım çay kaşığı kadar kırmızı biber. Dolu bir çay kaşığı zencefil. Çay kaşığının ucuyla karabiber. Acı seviyorsanız kırmızı acı biber kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kimyon.
1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı kadar susam yağı, yine 1 yemek kaşığı kadar istiridye sos. What? Soya sosu ekleyeceğim. Ben koyu soya sosu ekliyorum. Bu soya türünün tuzu biraz az. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar ekleyelim bundan. Rengi de biraz daha koyu olur. Bunun tuzu az olduğu için bir parça tuz ekleyeceğim üstüne. Şöyle çay kaşığının ucuyla. Ve kendi çeşnimden ekliyorum 1 kaşık. Bunu maksimizasyon olarak düşünün. Siz eklemediğinizde mükemmel olacak. Bu onun bir üstü oluyor şimdi. Ve şöyle yarım litre kadar et suyu. Güzelce karıştırdıktan sonra bırakalım pişsin. Yumurtamız artık pişmiştir. Şöyle kenara koyalım, o soğusun. Yumurtalar soğurken de biz tavuk etlerini pişirelim. Dediğim gibi ya eti sonradan pişirip üzerine koyarsınız. Görünüm açısından daha güzel olduğu için şimdi ben bunu tercih ediyorum. Ama genelde yaptığımda etleri jülyen doğrayıp ilk onları pişirerek başlıyorum ramene. Tavayı koydum. Tavuk etlerini garam masala baharatıyla kaplayıp ayrı bir yerde pişireceğim. Şöyle kabın içine garam masalayı yaydım. Şöyle tavuk etini de üzerine koydum. Üst tarafını da garam masalayla kaplayalım. Tava ısındı. Tavuk etlerini şöyle doğrudan koyalım. Yavaş yavaş son aşamaya doğru hazırlık yapalım. Sebzeler ne ölü ne diri, tam istediğimiz kıvamda. Tavuk eti burada pişiyor. Şimdi noodle'ı ekleyelim. Ramene orijinalinde ramen kullanılıyor. Pirinç unundan yapılıyor. Ama ben onu biraz nişastalı bulduğum için egg noodle kullanacağım. Ramen kullanmak isterseniz onu ayrı bir suda haşlayıp süzdükten sonra eklemeniz lazım en son aşamada. Ama egg noodle'ı şimdi doğrudan bunun içine ekleyip pişirebilirsiniz. Nişasta bırakmaz. Egg noodle değil de normal noodle kullanırsanız onu da başka bir yerde haşlayıp eklemeniz gerekir. Çünkü o da nişasta bırakır. Bir 10 dakika kadar pişirelim noodle'ı. Evet, eti alt üst iyice pişirdik. Şimdi şöyle bir tahtanın üzerine alıp eti dilimlere ayıralım. Bakıyoruz, muhteşem pişmiş. Noodle da pişti. O zaman servis aşamasına geçebiliriz.
Önce şöyle bir kepçe su koyalım kabın içine. Sonra bir köşeye güzelce noodle'ı yerleştirelim. Diğer bir köşeye sebzeleri koyalım. Ve diğer bir köşeye de eti yerleştirelim. Son olarak haşlanmış yumurtayı şöyle yukarıdan aşağıya ortadan kesip iki tarafına yerleştirdiğimizde noodle'ımız yenmeye hazır. Afiyet olsun.